Merhabalar, Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımızda hangi ürünleri kullanacağız? Hızlıdan onlara geçelim. Bugün kullanacağımız sabun renginden de göreceğiniz üzere Spike sabun. Ben Spike sabunu seviyorum. Güzel bir kokusu var. Kış için uygun. Köpük kalitesi güzel. Bugün bu sabunu kullanacağız. Kullanacağımız fırçayı size şöyle göstereyim. Bu fırçayı seçmemde YouTube'da bizi takip eden bir kardeşimiz var, Cavit Aslan'la. O benim bu fırçaya sahip olduğumu biliyordu ve Semon 830 modeli olarak geçiyor. Bu fırçayı kullanmamı rica etti benden. Ben de tabii ki dedim. Onun için bugün onu inceleyeceğiz. Domuz kılı artılmış kıllara sahip, her zamanki gibi Semon domuz kılı fırçaların hepsi artılmış kıllardan. Ve sapı reçine bir sapa sahip. Şöyle deftere bakarsak defterde söyleyebileceğimiz özellikler neler? 103 milim toplam uzunluğu var. Kıl uzunluğu 55 milim olarak geçiyor. Sapına göre göreceğiniz üzere uzun bir kıl yapısı var. Tabii küçük bir fırça ama daha kısa kıl uzunluğuna sahip fırçalarda kullandık. Düğüm çapı da 22 milim olarak geçiyor bu fırçanın. Yüzde köpürtmeye uygun. Ben bugün tasta köpürteceğim. Ama isterseniz çok rahat bir şekilde küçük sapla beraber rahat bir şekilde yüzde de köpürtebilirsiniz. Daha önce Sem'e ait bir tane daha domuz kılı fırça kullanmıştık. Biz neydi bu? Sem'un Owner's Club fırçasıydı. Kiraz ağacından yapılma bir sapı mevcuttu fırçanın. Daha önce onu kullanmıştık. O fırçanın kılları biraz daha uzun, omurgası biraz daha yumuşaktı. Bu fırça ona göre biraz daha omurgalı bir fırça ama çok keyifli bir omurgası var diyebilirim açıkçası. Fırçadan sonra size bugün kullanacağımız tıraş aletini göstereceğim. Aslında bir tıraş aleti değil. Bugün yine bir usturayla, jiletli usturayla tıraş olacağız. Ama bugüne kadar kullandığımız usturalardan biraz daha farklı. Nedir bu ustura? Şöyle göstereyim. Sapında da yazacağı üzere ve namlusuna da bakarsanız değişik bir yapısı var. Feather'ın Artist Club serisinden SR modeli olarak geçiyor bu ustura. Ben severek kullanıyorum. Bu usturanın farklı jiletler kullanıyor. Japon usturası olarak geçiyor bunlar. Japon tarzında usturalar. Farklı bir jilete sahipler. Ve yüklemeleri de farklı. Kullanacağımız jilet şöyle kutusunu göstereyim ben size. Feather'ın Professional Super modeli. Bu kutunun içinden şöyle bir kartuş çıkıyor. Göreceğiniz üzere. Şurada plastik bir çıkıntı var. Bu çıkıntıyı şu kısma takıyoruz. Şu şekilde. Ve şurada bir oynar bir yapı var. Kulakçıklı. Bunu geriye çekiyoruz. Ve sonra şu üst kısımdan şuna bastırıyoruz. O ağız kısmı açılıyor. Bu şekilde takarak bunu jileti ağzına sürüyoruz. Jileti de göstereyim hemen. Şu şekilde bir jileti mevcut. Jiletin et kalınlığı bizim bugüne kadar kullandığımız çift taraflı jiletler veya kırık parma şarplardan biraz daha et kalınlığı fazla. Fiyat olarak biraz daha pahalı. Yani bayağı bir pahalı gözüküyor ama bir tıraşta yani bu jiletle yaklaşık 15 ila yani 15 ila 16-17 tıraş çıkartabiliyorsunuz. 10 ila 16 tıraş diyelim. O yüzden hani tıraş başına maliyete vurduğumuz zaman aslında fiyatı gözüktüğü kadar da yüksek değil. Ben bunu bu sefer elle takacağım. Çünkü daha önce bunu kullanmıştım ben. Aynı jileti. Şöyle üst taraftan bastırıyorum. Yandan elimle takıyorum. Kolay yükleniyor bence jileti.
ve iyi tutuyor alet. Aletin sap kısmı dayanıklı bir reçine malzemeden üretilmiş. 135 derece sıcaklığa dayandığı söyleniyor. Uç kısmı da yani namlu kısmı, jileti tuttuğu kısmı da 316 çelikten imal edilmiş. Yani malzeme kalitesi olarak bayağı iyi olduğu için hani fiyat olarak da biraz yüksek diyebilirim fiyatları. Ama gayet kaliteli, uzun yıllar kullanılabilecek bir ürün. Usturamız hazır. Bugün Yaki'ye ait kasemizde yapacağız köpüğümüzü. İlk önce şöyle bastığımız kutudan Spike sabunu fırçamızı yükleyelim. Ondan sonra da tasımızda kaldığımız yerden yüklemeye, köpüğü hazırlamaya devam ederiz. Usturayı ve jileti gösterdik. Ustura SR modeli dedik. Farklı modelleri de var. Aynı tarzdaki usturanın. Mesela daha önce SS modeli vardı. SR modeli yoktu. Ve DX modeli vardı. DX modeli agresif modeli olarak geçiyor bu tarzda usturaların. Jileti tutuş kısmı, tutan kısmı daha sivri bir şekilde aşağıya doğru iniyor. Bu SR modelinde ve SS modelinde jileti tutucu ağızda ufak yuvarlanmalar mevcut. Onlar da yüze dayadığınız zaman aleti sizin yüzünüze daha rahat bir açı bulmanızı sağlıyor. Hani size daha konforlu, yüzünüzde yapabileceğiniz hatalarda sizi daha çok tolere edecek bir durum oluşturmaya çalışıyor diyebiliriz. Tabii ki yine sonuçta bir usturayla tıraş oluyorsunuz. Yüzünüzde bir dalma işlemi olabilir mi? Olabilir ama amaç size daha konforlu bu tasarımla daha konforlu bir tıraş vermek diyebilirim açıkçası. Bu usturanın bugüne kadar videolarda kullandığımız diğer usturalardan bir farkı da ağırlığı. Usturanın ağırlığı 51 gram olarak geçiyor. Defterden kontrol ederek gidiyorum bir yanlışlık olmasın diye. Bugüne kadar daha önce kullandığımız usturalar 51 gramdan hafiftiler. 35 gramlık bir ustura kullandık. Ali Bıyıklı'yı bilmiyorum ama herhalde kullandığımız en hafif usturaydı diyebilirim. Sonra Parker'ın sandviç model ahşap saplı modelini kullanmıştık. Mesela o bugüne kadar kullandığımız en ağır usturaydı. O bile 45 gramdı diye hatırlıyorum. Bugün kullanacağımız ustura 51 gram bir ağırlığı var. Ve 143 milim uzunluğu olduğu belirtilmiş. Razorus'un sitesinde. Ben oradan temin etmiştim usturayı. Ve aldığım günden beri de severek kullanıyorum. Diğer jilet usturalarından farklı bir tecrübe sunuyor bana. Bu ustura ile ilgili kullanıcı yorumlarını okurken de şöyle bir yoruma, hatta birkaç farklı yerde denk gelmiştim. Tek kişide değil. Bu usturalar çelik usturalar, jiletsiz usturalara en yakın tıraşı verdiği söyleniyor. Tabii ben daha önce bir çelik ustura kullanmadığım için bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. İleride denersek bir çelik ustura, o zaman değerlendirmesini yaparız. Ama diğer jiletli usturalarla kıyaslayacak olursak ben diğer jiletli usturalarda yüze dayadığınız andan itibaren daha rahat bir kesim aldığınızı düşünüyorum. Ama konfor açısındansa bu usturaların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani kullandığımız standart jiletlerin ince yapılı olması bence daha keskin bir kesici ağız sunuyor size. Et kalınlığı yüksek Fedor usturaların jiletlerinde
Belki size o kesimi sağlamıyor ama daha konforlu bir tıraş sunabiliyor kullanmayı öğrendikten sonra. Ya bu usturalarla ilgili söyleyebileceğim bir şey daha. Hani aynı kesim tarzıyla alakalı bir yorum daha yapacak olursak. Bu usturalarla tıraş olurken diğer usturalar gibi, yani diğer usturalarda da yavaş davranıyoruz ama bunlarda bir tık daha yavaş davranmamız lazım. Hani dalma riskinden dolayı değil. Neyden dolayı? Yani çok hızlı çekişler yaparsak bazen sakal dibinde kanamalar yaşayabiliyoruz. Ama elimiz alıştıkça bunların da üstesinden rahatlıkla gelebiliyoruz diyebilirim. Köpüğüm neredeyse hazır. Şöyle tasımı bıraktım. Şöyle videoyu durdurup ben bir yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, yüzümü güzelce ıslattım. Köpüğü de güzelce uygulayıp yüzümü tıraşa uygun hale getirmeye çalışacağım. Semux 830 fırçadan biraz daha bahsedecek olursak, dediğim gibi Owners Club'a göre bir tık daha omurgası var. Ama daha önce kullandığımız domuz fırçalar arasında Pro fırça kullandık. Omega kullandık 10.049. Jaguar'ın bir fırçasını kullandık. 117 24'tü. Onlara göre de çok daha yumuşak diyebilirim. Çünkü ağartılmış kıllardan oluşturulmuş, üretilmiş bir fırça. Bu da size daha yumuşak bir kıl yapısı sunuyor açıkçası. Ustura tıraşına bir hafta ara vermiştik. Bu bize iyi geldi açıkçası. Hem yüzümüzü dinlendirdik hem farklı aletler denedik. Böyle her hafta ustura tıraşı olmasak da 2 haftada bir ustura tıraşı oluruz. Usturanın namlu boyu gayet ideal. Kısa değil. Çok uzun da değil. Sap kısmı tutuşunu ben seviyorum. Ama usturaların sesli geri bildirimini de gayet seviyorum açıkçası. Tıraş sonrası içinde gayet konforlu güzel bir konfor elde ediyorsunuz yeterli derecede.
çene kısmında ekstra dikkat ediyorum. Çünkü çene bölgesini tıraş etmek benim için biraz daha zor usturada. Ben ilk perdenin tıraşında özellikle favorileri direkt son haline getirmeye çalışmıyorum. İkinci perde veya ikinci perdeden sonra eşitliği ve düzlüğü sağlamaya çalışıyorum. Benim jiletli usturayla tıraş olmamın sebebi tamamen keyfi diyebilirim. Ben daha yakın bir tıraş elde edeyim. Daha iyi bir tıraş elde edeyim değil de daha çok keyfi. Çünkü ben berberde de bir jiletli usturayla tıraş olmayı seviyorum. Muhtemelen daha önce de söylemişimdir. Yani söylediğimi hatırlıyorum. Yani berberde başka biri bile usturayla tıraş olurken onu seyretmekten keyif alıyorum diyebilirim. Benim için çene altı kısmı en zor bölgelerden. Orada ekstra dikkatli olmaya çalışıyorum. Çene ve çene altı kısmının benim için tıraşın en zor bölgeleri olduğunu söylemiştim. Boyun altı kısmımsa tıraş olurken en hassas kısmım. Yani orada yanaklardaki gibi davrandığım zaman bile bazen kızarmalar yaşayabiliyorum ama bence tıraşın da güzel yanı bu. Yüzünüzü tanıyıp ona göre davrandığınızda mükafatını da güzel bir tıraş olarak alıyorsunuz.
Dikkatsiz davranırsak da bu da bize diğer tıraşlar için, sonraki tıraşlar için bir ders niteliği taşıyor. Artık sonraki tıraşlarda daha dikkatli olacağız. Çok yavaş gittiğim için bu tıraşta şu an bence şu ana kadar olduğumuz tıraşın yakınlığı gayet iyi. Yani favorileri de aslında düzgün almışız. Ama şöyle bir üstten bir daha bir geçelim. Bir yerde unuttuğumuz bir şey varsa onu da almış oluruz. İkinci perde üzerinde kullandığım köpük biraz daha ince bir tabaka. Bu usturayla ilgili söyleyebileceğim bildiğimiz usturalara göre bir fark daha var. Şöyle bakacak olursanız kesici ağız daha uzun. 50 milimlik bir kesici ağzı sahip. Bu da yüzünüzde tek seferde kestiğiniz alanın artmasına sebebiyet veriyor. İkinci perdede yapmış olduğumuz yan çekişler bir tık daha bize yakın tıraş sağlıyor ama buna zamanla alışmak gerek. Aynı şey çift taraflı aletler için de biraz söz konusu. Ben mesela geleneksel tıraşa ilk başladığımda DIY aletlerle yaklaşık bir sene kadar tersten hiç çekiş yapmamıştım.
İkinci parada da illaki farklı yönde bir çekiş yapmak zorunda değilsiniz. Eğer ki aynı yönde de çekiş yaparsanız ikinci parada sizin daha yakın bir tıraş olmanızı sağlayacaktır yine de. Yani sağlamadığını düşünelim. Eğer bir noktada bir unutma atlama yaptıysak o bölgeyi almanızı sağlayacaktır. O yüzden ben ikinci perdeyi de gayet yararlı, faydalı buluyorum. Tamamdır. Yüzümü soğuk suyla yıkadım. Şöyle bir hafiften baktım. Yüzüm gayet konforlu açıkçası. Ben bu usturaların tıraşını seviyorum. Evet, kapağımız yere düştü. İlk önce kapağı alalım. Şöyle. Bugün yine bir sandal ağacı ürünü kullanacağız. Bir süredir aklımda vardı. Aslında bugün full sandal ağacı set kullanmak istiyordum ama daha kullanılır herhalde çok olmadı. Eski videolara bakıp eğer üzerinden biraz geçmişse bir sandal ağacı tıraşı olasım var benim bu son kış günlerinde. Sandal ağacı kokusunu gayet seviyorum ben açıkçası. Daha kullanacağımız sabunlar ve kremler mevcut ama farklı bir alet kullanırken artık ben daha önce kullandığım bir sabunu seçiyorum. Bunun sebebi de kullandığımız bütün ürünler farklı olursa o zaman çok fazla anlatacağımız şey oluyor. Bu sefer vakit çok uzuyor. O yüzden ben de bu tarz bir durum seçmek istedim. Sabunu daha önceden kullanmıştık. Balzamı da aynı şekilde. Ama fırçayla usturayı kullanmamıştık. Bugün yeni bir fırça ve yeni bir ustura denedik ve onları anlattık. Bence güzel, keyifli bir tıraş oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Herkese